Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Hem kız hem erkek çocuklar için yapabileceğiniz tığ işi süveter kazak yaptım. Bugün bu kazak anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yetişkinler için de uygun bir model. Bakın, sadece trabzanlardan oluşan bir model arkadaşlar. Yan bölümden birleştirme yaptım. Birleştirme yaptığım yerin görüntüsü bakın bu şekilde. Burada yaptığımız görüntüyü elde ettim. Arka bölüm bu şekilde. Süveter örgüsüne buradan ön bölümden zincir yaparak başlıyoruz. Ben bugün bu kazak anlatımını 6 aylık bebek ölçüsüne göre yapıyorum. 3 aylık bebek de kullanır arkadaşlar. 1 yaşında bebeğiniz kilolu olmazsa 1 yaşındaki bebeğiniz de kullanır. Siz daha büyük çocuklar için yapmak istiyorsanız zincir sayısını fazla başlayabilirsiniz arkadaşlar. Veya çocuğunuzun bir kazağına ölçerek başlama zincirini yapabilirsiniz. Yüksekliğinde ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Yetişkinler için de aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir kazağı ölçerek. Kazak örgüsünde iplik olarak bu renk ipliği kullandım. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 340 metre var. Bir yumak iplik bitti arkadaşlar. Bakın bir yumak iplikten bu kaldı. Siz bu kazak örgüsünü her marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Kadife ip ile de çok güzel oluyor arkadaşlar. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Benim yaptığım örgüler bakın yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığ kullanırsanız çok daha güzel olur. Ölçülerini videonun sonunda ölçüyorum. Genişliğini burada da ölçelim, bir fikriniz olsun arkadaşlar. 26 santimetre genişlik var. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel kazak örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızda çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerden gelen beğeni ve yorumlar örgü kanalımın devamlılığı için çok önemli. Beğeni ve yorumlarıyla destek olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye zincir yaparak başlıyoruz. Ben bu renk iplik kullanıyorum. Siz tercihinize göre her renk iplik ile başlayabilirsiniz arkadaşlar. İlk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincir yapmıyorum. 60 zincir yapalım. 60 zincir yaptım. Bakın çok sıkı zincirler yapmadım. 60 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 25 santimetre zincir uzunluğu var arkadaşlar. Elimin sıklığına göre 25 santimetre için ben 60 zincir yaptım. Sizin elinizin sıklığına, iplik kalınlığına ve tığ numaranıza göre 25 santimetre için daha az veya daha çok sayıda zincir yapmanız gerekebilir. Veya yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre bu zincir sayısını daha az veya daha çok sayıda başlayabilirsiniz. Şimdi bu zincirler üzerine trabzan yapacağız. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Trabzan sırası yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bu bir sıra üzerinde 57 trabzan var arkadaşlar. Bu 3 ilmek atladığımla birlikte 57 trabzan oldu. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yaptığım bu trabzanları bir düz bir ters trabzan yapıyorum. İlk trabzan, bakın şu şekilde tığ boşluğa takıyorum. Üzerine yapmıyorum. Bakın böyle yapmıyorum. Tığ boşluğa takıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan trabzan yapıyorum.
Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor. Bir düz bir ters trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzanı bakın bu ilk sırada 3 ilmek atlayarak yaptığım bir trabzan var. O boşluğa tığ takıyorum, trabzan yapıyorum. Bu sırada bakın bir düz bir ters trabzan yaptım. Görüntüsü bu şekilde oldu. Bu bir sıra üzerinde yine 57 trabzan var. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yaptığım bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bakın ters tarafta görüyorum. Ters taraftan trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Düz taraftan trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir sıra trabzan sırası yaptım. 3 sıra bir düz bir ters trabzan yaptım. Toplam 4 sıra oldu arkadaşlar. Ben burada bitiriyorum. Siz tercihinize göre bir sıra daha bir düz bir ters örgü yapabilirsiniz. Bu sıradan itibaren bakın bu sıra başında ve sıra sonunda 7 trabzanı bir düz bir ters trabzan yapacağız. Ortada bulunan ilmeklere trabzan yapacağız. İlk önce işaret yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıra sonuna da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Şu ilk trabzan bakın ters tarafta görünüyor. Ters taraftan trabzan yapıyorum. Düz taraftan trabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bakın işaret yaptığım trabzan düz taraftan görünüyor. Trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabzan yaptım. Bakın bir düz bir ters. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın üzerine yapıyorum şu şekilde. İşaret yaptığım yere kadar devam edelim. İşaret yaptığım yere kadar bakın trabzan yaptım. Bu trabzanı bakın düz görüyorum. Düz taraftan trabzan yapıyorum. Ters taraftan trabzan yapıyorum. Son trabzanı şu şekilde bakın boşluğa takıyorum. Trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabzanı bir düz bir ters trabzan yaptım. Sıra başında da aynı yaptım bakın. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 7 trabzanı nasıl görüyorsak o şekilde trabzan yapıyoruz. Bu 3 zincirde bir trabzan. Düz taraftan, ters taraftan. Yedi trabzanı bir düz bir ters trabzan yaptım. Trabzanlar üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda bakın bu 7 trabzanı da bir düz bir ters trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım.
Sıra sonunda 7 trabzanı bir düz bir ters trabzan yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu 7 trabzanı nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bu trabzanlar üzerine trabzan yapıyorum. Örgü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Sıra başında ve sıra sonunda 7 trabzanı bir düz bir ters trabzan yapalım. Ortada bulunan trabzanları normal trabzan yapalım. Örgüye devam edelim. Örgüyü ben buraya kadar tamamladım arkadaşlar. Bu normal trabzan yaptığım sırayı sayıyorum bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 sıra yaptım. İki kenarda bakın sıra başında ve sıra sonunda 7 trabzanı bir düz bir ters trabzan yaptım. Ortada bulunan trabzanları normal trabzan yaptım. Bu sırada yaka bölümünün buraya işaret yapıyorum. İşaret yaptığım yerleri de burada yaptığım gibi bir düz bir ters örgü yapacağız. Bakın bu düz yaptığım trabzandan sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. trabzana işaret yapıyorum. Diğer taraftan da sayıyorum arkadaşlar. Bakın yine düz yaptığım trabzandan sonra 2, 4, 5. Arada bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 trabzan işaret yaptım. Bakın iki işaret arası 35 trabzan. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 7 trabzanı nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Dört trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde normal trabzan yapıyorum bunu. 1, 2, 3, 4. 4 trabzan yaptım. Bu işaret yaptığım trabzanı düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters trabzan yapıyorum. Bu işaret yaptığımız trabzanların tek sayı olması gerekiyor arkadaşlar. Benim 35 trabzan var bakın. Sizin 33 olabilir, 31, 37, 39. Bu şekilde tek sayı olması gerekiyor ki burası ve burası düz taraftan olsun. Ters taraftan yapıyorum. Düz taraftan trabzan yapıyorum. İşaret yaptığımız yere kadar devam edelim. İşaret yaptığım yere kadar bir düz bir ters trabzan yaptım. 4 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonunda 7 trabzanı nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Üç zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bakın 4 trabzan yaptım. Bu trabzanları bir düz bir ters trabzan yapıyorum. Bakın arada 4 trabzanı düz trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Normal trabzan yapıyoruz.
Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Dört trabzan yapıyorum. Bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Yaka bölümünün burada arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4 sıra bir düz bir ters örgü görüntüsü oldu. Burada bitiriyorum. Bu sıradan itibaren bakın burada yaka boşluğunu işaret yapacağız. İki yanda yakalarla devam edeceğiz. Bakın buradan işaret yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. trabzana işaret yapıyorum. Bir düz bir ters örgü yaptığım yerden. Buradan da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya işaret yapıyorum. Burası boş kalacak. Bu iki taraftan yaka örgüsü yapacağız. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Yedi trabzan yaptım. Buraya 4 trabzanı normal trabzan yapıyorum bakın. Yedi trabzanı bir düz bir ters trabzan yapıyorum. Bakın son trabzanı işaret yaptım. Trabzan üzerine yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde. 7 trabzanı bir düz bir ters trabzan yaptım. 4 trabzan yaptım. 7 trabzanı bir düz bir ters trabzan yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bu sayı ile yaka bölümünün örgüsüne devam edelim. Yaka bölümünü 11 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İpliği kesmedim arkadaşlar. İpliği burada bekletiyorum. Şimdi bu yaka bölümünü yapacağız. İpliğin içinden diğer ucunu çıkartıyorum. Bakın bu işaret yaptığım ilmekten ipliği bağlıyorum. Şuraya ipliği bağlıyorum. İşaret yaptığım trabzana tığ takıyorum. İplik aldım. 3 zincir yapıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. İlk 7 trabzanı bir düz bir ters yapıyorum. Ortada 4 trabzanı düz trabzan yapıyorum. Bakın.
Burada da 18 trabzan oldu arkadaşlar. Bakın 7 burada, 7 burada, 4 trabzan da ortada var. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Burada yaptığım 3 zincire trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters trabzan yapacağız. Bu 4 trabzan üzerine trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, bu yaka bölümünü 11 sıra yaptım. Bu yaka bölümünü buradan bir sıra eksik yapacağız. 10 sıra olarak tamamlayalım. Bu yaka bölümünü de 10 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İpliği kesiyorum. Bakın bu yaka bölümünü 11 sıra yaptım. Bu yaka bölümünü buradan bir sıra eksik yaptım arkadaşlar. Siz burayı kaç sıra yaptıysanız burasını bir sıra eksik yapacağız. Şimdi bu iki bölümü birleştireceğiz. Bakın yaka bölümünün burada 21 ilmek bıraktım. Buraya da 21 zincir yapıp burası ile birleştiriyorum. 21 zincir yapıyorum. 21 zincir yaptım. Çok sıkı zincir yapmadım bakın. Bu 21 zinciri bu bölüm ile birleştiriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde birleştiriyorum. Düz gördüklerimi düz taraftan, ters gördüklerimi ters taraftan trabzan yapıyorum. Dört trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Yedi trabzanı nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bakın 21 zincir ile iki bölümü birleştirdim. Bu sırada bu zincirler üzerine trabzan yapacağız. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Zincire kadar devam edelim. Zincire kadar trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yaptım. Zincirler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. 21 trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Buraya 21 zincir yaptım. 21 trabzan yapıyoruz. Buraya kadar devam edelim. Zincirler üzerine trabzan yaptım. 21 zincir yaptım. 21 trabzan var arkadaşlar. Buradan itibaren nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bakın bunu düz taraftan trabzan yapıyorum. Ters taraftan trabzan yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bakın bunları bir düz bir ters trabzan yapıyorum. Bu trabzanlar üzerine trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim.
Buraya kadar trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yaptım. 7 trabzanı bir düz bir ters trabzan yaptım. 4 trabzan yaptım. 7 trabzanı bir düz bir ters trabzan yaptım. Burada yaptığım trabzanları da bir düz bir ters yaparak devam ediyorum. En son bakın ters taraftan trabzan yaptım. Düz taraftan trabzan yapıyorum. Ters taraftan trabzan yapıyorum. Düz taraftan trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar bakın trabzanları bir düz bir ters trabzan yaptım. Burada bakın trabzanlara devam ediyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Ters taraftan trabzan yapıyorum. Düz taraftan trabzan yapıyorum. Bu 4 trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonunda 7 trabzanı nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oldu. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk 7 trabzanı nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Dört trabzan yapıyorum. Bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda 7 trabzanı bir düz bir ters trabzan yaptım. Bakın burada yine 4 trabzanı normal trabzan yaptım arkadaşlar. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada sıra başında ve sıra sonunda 7 trabzanı bir düz bir ters trabzan yapacağız. Diğer ilmekler üzerine trabzan yapacağız. Bunların üzerine de normal trabzan yapacağız arkadaşlar. Nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bakın 7 trabzanı bir düz bir ters yaptım. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın 4 trabzan yaptım. Bunlara da trabzan yaparak devam ediyorum. Boşluktan almıyorum artık bakın. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda 7 trabzanı bir düz bir ters trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda 7 trabzanı bir düz bir ters trabzan yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bir düz bir ters trabzan yapıyorum. Trabzanlar üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda 7 trabzanı bir düz bir ters trabzan yaptım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu.
Örgü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Sıra başında ve sıra sonunda 7 trabzanı bir düz bir ters trabzan yapacağız. Ortada bulunan trabzanlar üzerine trabzanlar yapacağız. Bakın şöyle katlıyorum. Buraya kadar devam edelim. Arka bölümü yapacağım ölçüye göre tamamladım. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Katlıyorum. Buraya kadar tamamladım. Bu sıradan itibaren burada yaptığım gibi bir düz bir ters trabzan yapacağız. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. Bakın bu bir düz bir tersten sonraki sırayı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 sıra oldu. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bakın bu trabzanları da bir düz bir ters trabzan yapacağız. En son düz taraftan trabzan yaptım. Ters taraftan trabzan yapıyorum. Düz taraftan trabzan yapıyorum. Siz burayı kaç sıra yaptıysanız buraya da aynı sayıda yapacağız arkadaşlar. Bakın ben 3 sıra yaptım. Buraya da 3 sıra olarak bir düz bir ters trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın arkadaşlar arka bölüm bu şekilde oldu. Ön bölümle aynı sıra oldu. Bakın 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi yan bölümleri birleştireceğiz. Bakın diğer yan bölümü ben bu şekilde birleştirdim. Düz taraftan sık iğne yaptım. Bakın buranın devamı gibi oldu arkadaşlar. Sık iğne yaptığım için. Burada da aynı yapacağız. Örgünün düz tarafından yapıyorum. Bakın örgünün düz tarafını anlamak için başladığımız yer bakın. Görüntüsü bu şekilde düz taraf. Ters taraf bu şekilde bakın. Yakada da aynı şekilde. Bakın düz taraf bu şekilde. Ters taraf farklı görünüyor. İlk ilmeğe karşıya takıyorum. Bir buradan ilmek yapıyorum. İki bölümü birleştiriyoruz. Her sıraya bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde tığ takıyorum. Karşıdan ilk sıraya takıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğneleri biraz uzun yapıyorum. Bakın ipliği uzun yapıyorum biraz. Şu şekilde sıralar karşılıklı denk gelecek şekilde yapıyorum. Sık iğne yaparak devam edelim. Kaç sıra yapacağımıza bakalım arkadaşlar. Bakın diğer tarafı ben şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. sıraya kadar yaptım. 18'i de yaptım arkadaşlar. O şekilde siz de buradan tercihinize göre daha dar da yapabilirsiniz kol bölümünü, daha geniş de bırakabilirsiniz. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar bakın sık iğne şeklinde birleştirme yaptım. Görüntüsü bu şekilde. İpliği kesiyorum. Burası kol bölümü olacak arkadaşlar. Bu kol bölümünün genişliğini siz tercihinize göre daha geniş de bırakabilirsiniz. Bakın iki tarafın kol bölümü bu şekilde açık oldu. Süveter kazağımızı bitirdik. Çok güzel oldu. Bebek mankenin üzerinde nasıl göründüğüne bakalım. Bakın bu bebek mankenim 3 aylık bebek ölçüsünde.
Ben bugün 6 aylık bir bebek için yaptım arkadaşlar. Ama bakın 3 aylık bebeğe de oldu. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Gövde genişliğini ölçüyorum. 26 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Bakın kol altından yüksekliği ölçüyorum. 17 santimetre. Omuzdan tam yüksekliği ölçüyorum. 29 santimetre. Ben bugün 6 aylık bir bebek için yaptım. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.